Değerli takipçilerim, Ayşe ablanın atölyesine hoş geldiniz. Bugün tayt dikeceğim. Tayt dikmek için böyle esnek ve pamuklu kumaş kullanacağım. Ben önce kumaşımı 2'ye ve şimdi de 4'e katlıyorum. Kumaşımı düzgün bir şekilde 4'e katladım ve şimdi üst kısmından düzgün bir çizgi çiziyorum. Bu çizgiden aşağıya doğru 8 santim lastik payını işaretliyorum. Lastik payını lastik genişliğine göre işaretleyebilirsiniz. Ve şimdi bu çizgiyi düzgün bir şekilde çiziyorum. Bu ikinci çizgiden aşağıya doğru 28 santim oturuş yüksekliğini işaretledim ve oturuş yüksekliği işaretlediğim çizgiyi de hemen paralel bir şekilde çizdim. Şimdi tekrar bu ikinci çizgiden aşağıya doğru 95 santim tayt boyunu işaretliyorum. Tayt boyunu tayt boyunuza göre de işaretleyebilirsiniz. Ve şimdi 24 santim basen genişliğini işaretliyorum. 24 santimden sonra 4 santim A işaretliyorum. Ve şimdi bu çizgiyi de yukarıya doğru çiziyorum. Şimdi tekrar bu çizginin üzerinde 7 santim işaretliyorum. Basen çizgisi ile paça çizgisinin arasını ölçüyorum ve 2'ye bölüyorum. Şimdi bu çizgiyi de çiziyorum. Bu çizgiden yukarıya doğru 5 santim işaretliyorum. Ve bu çizgiyi de paralel bir şekilde çiziyorum. Asıl çizgimiz bu çizgidir. Bu çizgiyi kullanmayacağız. Şimdi bu çizginin üzerinde 22 santim işaretliyorum. Şimdi A kavisini çiziyorum. Paça genişliğini 12 santim işaretliyorum. Şimdi işaretlediğim çizgileri cetvelin düz kısmıyla birleştiriyorum. Bu kısmını da kavisli bir şekilde birleştireceğim. Onun için cetvelin diğer tarafını kullanıyorum. Ve şimdi taytları hemen kesiyorum. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca videomu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Ve taytları kestim. Bu tarafını arka olarak kullanacağım ve bu tarafı da ön olarak kullanacağım. Ön ortasından 3 santimden işaretliyorum. 3 santimden işaretledim ve orta kısmına doğru sıfırlıyorum. A kısmından da 2 santimden işaretliyorum. Ve paça kısmından da 1 santimden işaretliyorum. Ve yukarıya doğru çiziyorum. Şimdi çizdiğim yerden hemen kesiyorum. Ve bel kısmını da kesiyorum.
Önce taytların A kısmını dikeceğim. Hem ön hem arka A kısımlarını dikeceğim ve getireceğim. Taytların A kısımlarını diktim. Buradaki dikişlere dikkat ederek üst üste yerleştirerek dikeceğim. Ve şimdi bu kısımlarda dikip getiriyorum. Taytları diktik ve şimdi lastik ölçüsünü alıyorum. Lastik ölçüsü almak için şöyle elimle hemen pratik bir şekilde alıyorum. Elimi koydum ve işaretledim. Lastiği de buna göre ayarlayacağım. Lastiği kestim. Bakın bu şekilde yerleştirip hemen kestim. Ve şimdi birleştirmeye götüreceğim. Lastiği birleştirdim ve bel kısmına düzgün bir şekilde yerleştirerek dikeceğim. Lastiğin orta kısımlarını bularak düzgün bir şekilde bel kısmına yerleştiriyorum. Yani kemer kısmına yerleştiriyorum. Düzgün olması için mutlaka düzgün bir şekilde yerleştirmesi gerekiyor. Ve şimdi dikmeye götüreceğim. Dikerken elimle çekiştireceğim. Lastiği diktim, ben overlock makinesinde diktim. Düz makinede de dikebilirsiniz. Şimdi katlayıp üstüne bir dikiş geçeceğim. Üstüne düz dikiş geçerken tekrar çekiştirerek dikeceğim. Aynı şekilde paçaları da dikip getireceğim. Taytların dikme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi lastiği de geçirdik. Paça kısımlarını da katlayıp hemen diktim. Bunları 42 ile 46 beden arası giyebilir. Çünkü esnek bir kumaştır. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.